Neden? Yer, il, ilçe, bölge fark etmeksizin bu doğanın içinde kendinizi enerjik ve keyifli hissediyorsanız siz her yere uyum sağlarsınız. Size hiçbir şey olmaz. Evet, şu anda Ardahan'ın Çıldır ilçesinin Colut köyündeyiz. Yani şu andaki bilinen ismiyle Akçil'deyim arkadaşlar. Akçil, Gürcistan'a en yakın, en son köy. Eşimin de memleketi olan bu köyü çekeceğim size. Bir haftadır buralardayım. Yaklaştık vallahi. Vallahi yaklaştık. Aha, ülkemi seviyorum. Bunu ben Zeynep'lerde gördüm. Selamünaleyküm. Sen bizim bekliyorsun. Ağlıyor gene. Şu renklere bakar mısınız? Hoş geldiniz tabelası da karşılıyor bizi. Burası köyün eski okuluymuş arkadaşlar. Biliyorsunuz köy okulları. Ha, gel bakalım gel. Kapatıldığı için genelde köylerde, ülkemizde durum bu şekilde. Böyle önü çimlenmiş ama nasıl çimlenmiş? Bu köy okulu şu anda aktif değil ama şu anda köyde duyduklarıma göre belki burası misafir evi şeklinde bir şeye dönüşebilir. Hani dışarıdan gelen insanların eğer evi yoksa buralarda konaklayabilir. Bu aylarda bu otlar biçiliyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz görüntü gibi her yerde aynı görüntü var. İnsanlar çalışıyor. Şuraya bir girelim bakalım. Şuradaki arkadaşlarla, köylülerimizle bir konuşalım bakalım ne yapıyorlar. Çocukluğumuz burada geçti. 12-13 yaşına kadar burada, ilkokulu falan burada okudum. Daha sonra buradan göç edip gittik ama işte yazları babama yardım etmek için geliyorum burada. Köyümüz Türkiye'nin, haritaya baktığınız zaman bir tarafta Edirne, diğer tarafta Akçil en uç noktası olarak görülmektedir. Hemen karşımız Gürcistan. Arada herhangi bir tel örgü, bir askeri, bir mayın falan yok. Sadece bir benekli alabalık çayı var. O geçiyor. Bakın burada yıllarca çok fazla medeniyet yaşamış dedik ya. Şu iki görüntü zaten anlatıyor. Eski mezar, yeni mezar hemen arkada. Eski mezarı görüyorsunuz burada. Bu köyler yaklaşık 2 asırlık. Bazı yaşam ve yapıların üstünü toprak sardığı için doğal olarak gözükmüyor ama bu mezarlık gözüküyor mesela. Şunları biliyorsunuz değil mi? Hem benim birçok videomda var hem de zaten gittiğiniz, gördüğünüz köylerde görürsünüz deve dikeni. Bunun içini açıyorlar. Böyle nohut tanesi kadar bir şey çıkıyor. Onu yiyorlar. Şimdi de tam mevsimi. Bakın her taraf mosmor. Bir de burada dikkatimi çeken şunlar var. Bakar mısınız şunlara? Çok var ama inanılmaz var. Çok fazla gördüm. Sonra Google'dan baktım acaba bu nedir diye, nasıl bir şey diye. Karşıma çayır ada çayı diye bir şey çıktı. Gerçekten de ada çayı kokusuna yaklaşık bir koku. Bilmiyorum, çok fazla var. Arılar içinde hani işte derler ya bal buradan alınır diye. Ardahan'ın balı gerçekten çok güzel. Hatta dün Gürcistan'a gittiğimizde Gürcistan'ın balı da meşhurdur. Hem de ucuzdur. Oradan bulamadık ama alamadık. Almaya çalışmıştık. Bakın şöyle birçok örnek göreceğiz köyün içinde. Tabii çalıların arasından da bir sürü sesler geliyor. Yani artık neler var bilmiyorum. Şimdi yeni yapılarla eski yapılar yan yana. Bakın şu taşlardan bahsediyorum. Bunların hepsi Ermeni yapımı. Yerle çok birleşik ama bazı evlerin yerin altına bayağı bir derinliği var. Benim için hiç önemli değil arkadaşlar. Köyü gezmeyi, köyü anlatmayı çok seviyorum. Türkiye'nin neresi olursa olsun. Geçenlerde çok fazla bir yolculuk yaptık. Yukarı yaylaya doğru çıktık. Bu insanların, bu köyün yaylası var. Hayvanlarını otardıkları meralar var. Gerçekten hayvanlar için çok kaliteli bir yer. 1,5-2 ay boyunca orada yaşıyor insanlar. Burada da gördüğünüz gibi şehirlerde yaşayan insanlar gelmişler. Evlerini burada yapmışlar. Böyle yaşıyorlar. Eskiden kalan ama birisine ait olan ama şu anki dönemde bir eve çevrilmemiş, bir yaşamın başlamadığı, 200-250 yıllık taşların bulunduğu, kapısının bu şekilde olduğu ve üzeri çeken yapılar, evler. Bakın mesela şu demir. Kaç yıllık demir, yani onu o şekilde yapmış. Şu kapıya bakın. Kapının numarası bile var. Böyle birçok ev var ve bir tanesine gireceğiz. O köyün içinde girdiğim en ilginç ev olabilir. Buna halak derler.
Çoğu yerde ismi farklı olabilir tabii ki. Normal bildiğimiz hayvanın tezeği. Hayvanların gübrelerini topluyorlar. Böyle seriyorlar. Hani sabun yapımını izlemişseniz ondaki gibi. Ondan sonra kesiyorlar. Bu hale getiriyorlar. Kimisi kürek kalıbıyla, hani küreğin çıkarttığı izle şu hale alıyor. Kimisi de başka bir şekilde çıkartıp bu hale getiriyor. Ondan sonra kuruyor o güneşte. Kuruduktan sonra da bu hale geliyor. Bakın birçok işe yarıyor. İmkanlarla neler ortaya çıkarabilmek. Şimdi şehirdesiniz mesela. Bu videoyu şehirden izliyorsanız neler gelir aklınıza, değil mi? Aa, nasıl bir şey yani. Al işte duvar. Bir müstakil eviniz varsa ve taş duvar yaptırmak istiyorsanız tekrar düşünün derim yani. Burası köyün camisi. Köyün camisinin, bakkalının ve kahvesinin olduğu yer merkezdir ya. Orası orta noktadır ve sıcaklık verir ya. O durumu çok seviyorum. İşte burası meydan. Köyün meydanı. Dışarıdan gelen işte sebze meyve satan birisi varsa burada durur. Herkes buraya gelir. Aa, Murat yazmışlar oraya. Ben de sonunda bir tane Ca yazsam mı acaba? Murat diye biri mi yapmış? Murat bu köyün ağası mı? Murat diye birisi burada çok fazla sözü geçen birisi mi? Yani caminin duvarını Murat yazmış. Evet, yine bahçesini yapmaya çalışanlar bu zor şartlarda, ama zor şart dediğimizde de bakmayın, burada da bu duruma göre, bu mevsime, bu iklime göre de yetişen bir sürü ürün var ve en favorisi patates arkadaşlar. Dün Gürcistan'a gittiğimde de gördüm. Her yer patates. İnsanlar eğer köyünde ev yapmaya karar verirse, mesela atıyorum buranın sahibi geldi, bilmiyorum şu anda sahibini, bizi izliyorsa da selamlar olsun. Geldi, hemen burayı kaldırıp, çünkü buranın sağlıklı bir hal alması mümkün değil. Bunu da atmıyor, bu taşları duvar olarak kullanıyor. Nasıl? Süper değil mi? Yani köydeki imkan başlığı altındaki durum da bu. Benim kayınpederim de yaptığı ev bu. Şu anda arkada çalışıyor. Korkuluk yapıyor. Bu dünyada hani gelip geçiciyiz diye böyle bir klasik bir felsefe var ya. Gerçekten öyle yani, görüyorsunuz, baksanıza. 200 yıllık kim bilir bu kapıyı kim yaptı, ama şu an burada yok. O gitti. O ondan sonrasına bıraktı. O ondan sonrasına bıraktı. Şu anda da bunun sahibi yok mesela. Var ama nerede? Yok. Anlatabildim mi? Yani hani o da gelip geçecek, o da devredecek başka bir tarafa. Benim kayınpederimin evi de bu. Biz burada kalıyoruz. Arka taraf hemen sırtımızı dayadığımız yer Gürcistan toprakları. Ben Celil. Köyümüze yazdan yaza geliyoruz. Benim doğduğum ev, şu andaki hali bu. En az 25 kişi yaşardı bu evlerde. Ben bu evde doğdum. 25 nüfus yaşıyorduk. Ben Celal Arıkçı. Ben 72'de İstanbul'a gittim. 46 yıl İstanbul'da kaldım. Ondan sonra köyüme geldim. Ben köyümün ev yaptım. Babamın, anamın dumanını çıkarmak için geldim buraya. Baba sen yokken böyle oldu işte. Bak. Bunlarla çok, kamyonumuz da buydu, arabamız da buydu, her şeyimiz buydu. Bu olmadan ekmek yiyemezdik. Odunumuzu getirirdik, meyvamızı getirirdik, her şeyimizi getirdik. Memleketimizde su yoktu o zaman. Bunları sırtınla getirirdik hepsini. Şimdi biz onlara bakıyoruz. Ona git, yardım et. Onu çöz, yardım et. Heh, aç, aferin kızım. Uçurtmayı açtığımız gibi kızım. Heh, işte bu kadar. Ne dedi doktor dün? Hiçbir şey aynı ilaç verdi. İyi hissediyor musun kendini? Gelirim.
İyi. Kurtulacak iş değil. Böreğimde taş var. Üyetir. Taş var. Aa. Töredir. Su içersem kontrola gelir. Evet, bol bol su içmek lazım. O taşı bir düşürsen rahatlarsın ya. Kahvaltı yaptın mı? Biz yapıyoruz orada. Gel. Çay iç. Allah razı olsun yaptık. Tamam. Tamam hadi. Biz yarın gidiyoruz artık. Ne yakışıydıysa alıştık. Ne yani kedirsiz. Ya işte, bir tane daha çocuk var ya orada. O da bekliyor. Bir oğlum var benim. Bundan büyük oğlum var. Onu da ketsin. O çalışıyor ama. Otelde çalışıyor. Allah fırsat versin. Şu gördüğünüz Aydemir amca eşeğin ipini bağlamak için oraya çubuk çakıyor. Her sabah böyle oturur. Şu pozisyonu alır. Hoş geldin ağa. Hoş bulduk. Amca bu tırpanı döverken su veriyordular. Niye veriyordular? Duyanda ne suyu vereceğim? Ben öyle şeyden Ulan git o yana. Söyletme insanı. Karşı taraf Gürcistan toprakları. Ahıska Türklerin yaşadığı yerler var. Dünyanın en şanssız toplumu diyebiliriz. Hemen şunun dibinde. Oraya kadar geldik. Aslında buradan gittiğimizde böyle dolaşıp hemen hemen bir 200 kilometre gidiyoruz ama buraya kadar geldik. Şu an ses geliyor mu bilmiyorum ama oradan akan bir su var. Gürcistan'ın içinde de şu an ismini unuttum. Barziye herhalde. Köylerin, ilçelerin içinden geçiyor. O su oralara kadar dayanıyor. Kültürler aynı sonuçta, düşünsenize. Yani şuradan mesela bölündüğünü düşün ki zaten öyle. Burası Türkiye, orası Gürcistan ama zamanında bölünmüş ama aynı topraklarda aynı kişiler yaşıyordu. Propaganda filmi vardı Kemal Sunal'ın. Aynı oradaki gibi yani. Dolayısıyla kültürler, işte yemek yeme şekilleri, yemekler aynı oluyor. Zamanında atalarımız köyü öyle güzel bir yere konumlandırmış ki arkası dağlar. Dağların ortasında işte kışın soğuğundan etkilenmiyor, rüzgarından, fırtınasından etkilenmiyor. Türkistan ordusu ikisinden korkmaz. Allah sayasınla yan bakan olmaz. Yaşasın orduları hem de Fevzi Çakmak. Çıkardı işığa gününe kurban. Bazen soru olarak gelir, bazen duyarsınız, bazen de okursunuz sosyal medyada. Köyde yaşamak, köyde sinek falan olur arkadaşlar. Bir şeyler şu an bizim ellerimize ulaşıyorsa şehirlerde, o şey neyse onun ilk aşaması köylerde, böyle kırsal yerlerde olur. Köyde tabii ki sinek olacak. Köyde su var. Köyde tabii ki koku olacak. Köyde hayvan var. Büyük baş hayvanlar var. Küçük baş hayvanlar var. Köyde tabii ki gübre olacak. Dökecekler buraya. Evin önüne dökecek. Bir eve girerken evin yanındaki duvarlar tabii ki böyle olacak. Çünkü al bedava duvar. Para vermeden adam kafasını kullanmış. Böyle bir şey yapmış. Tezeklerle duvarlar yapılıyor. Elbette olacak yani. Dolayısıyla köyde yaşamakla, yaşama isteğiyle köye gelip tatil yapma, köyde vakit geçirme, işte serinleme, daha doğal bir kafayla birkaç gün geçirme durumu farklıdır. İnsanlar bazen köye göçmeyle, köyde yaşamayla, köyde tatil yapmayı çok fena karıştırıyorlar ve kendileri sıkıntı yaşıyorlar. Bakın her taraf işte gübredir, hayvandır. Şu an tabii inanılmaz kokuyor, onu anlatamam. Ama bu böyle yani, bir müddet sonra alışıyorsun. O zaman çöp toplayan büyüklerimiz çöp işini yapamazdı. Burun mukozası öyle bir şey. Alışıyorsun daha sonra. Bakın. Enteresan yerlerden bir tanesi de şurası. Bakın ta nereye kadar gidiyor. Burada da 40 kişi yaşamış. Bu cami var ya, o camide bir görevli yok. Burada oturan kişiler geliyor, ezanı okuyor. Sırayla okuyorlar. Evet. Görevli yokmuş yani bu camide. Evet. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu köy girişinde sadece bayrak olan bu köy. Allah Allah, sen nereden öğreniyorsun bu bilgileri? Dedem söyledi. Oy benim güzel kızım. İsmim Fuat Altıntaş, bu köylüyüm. Şu anda Gürcistan sınırındayız, sıfır noktasında. Yıllar sonra buraya bir ev yapmak istiyorum. Tam sen 100 yaşındasın, 100. Hesapladım ben. Ben senin düğünü aklıma gelir, bilirsen mi? Ne? Düğünün aklıma gelir. Ne kadar Ben mi? Ben 10 yaşındaydım. Diyor 101 yaşında diyor ya, 101. Doğru mu söylüyor? Aslında bir bu kadar da derinliği var bu evlerin. Bazı ahır
Ve saman saklanan odalar da daha da derin mesela. Köyde buna benzer birçok yeri gezdim. Çok meraklıyım böyle tarihe, eskiye. Bakın mesela bu girdiğim yer, bakın aşağı doğru iniyor. Daha da derinleşiyor. Ve burada çok güzel bir koku var. Neden sizce? Bakın. Çim kokusu, saman kokusu. Samanlar burada toplanır, burada depolanırmış. Burası da böyle. Burada göçen bir yer var mı? Burası böyle biraz daha iyi, sağlıklı gözüküyor. İltimaz abla şey etmedi, külletmedi. Dedi ki Hatice dedi sonra beğenmez dedi. Dedi gidin kendiniz yapın. O Mahsusa değil, küllemeye sever. Gerçek mi? He. Mahsusa bizi ekti değil mi? He. Aha. Murat, bunu böyle külliyoruz, tamam mı? Ekmek pişiriyor. Ekmek pişireceğiz üstünde. Bunu küllemezsen sonra yakar ekmeğimizi. Nazlı yenge suyu çok verdi. Tamam. Az bir şey oradan tök. Kanın olmuyor. Fazlasını atarım Hatice. Ben Celal Türkeş. İzmit'te yaşıyordum. Şu anda inek aldığım için köyde yaşamaktayım. İneklerim körpe doğduğu için yaylaya çıkaramadım. Köy hali böyle. 8 tane hayvanımız var. Vallahi köyün bana havası iyi geliyor. O yüzden burada kalıyorum. Hoş bulduk. Ama bak hazırda varsa, yoksa hiç şey yapma. Şöyle bardaklarda doldurayım. Olur, nasıl istersen. Senin burası sabah bayağı bir güneş alıyor ya. Biraz güneş alıyor da 2 saat sonra geçiyor. Güneş alması iyi de kötü de saatlere göre değişiyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Enişte hoş geldin. Dün senin şeyini bozdum, kusura bakma. Yok, ben onu hallederim. Sen onu Sorun halledin. Ben öyle bilmedim o. Estağfurullah ya. Kahvaltıyı erkenden yapıyorsunuz. Yeni yaptık. Yaptım, dışarı çıktım. Erkenden. Saat 9-10 olunca öğle yemeği gibi oluyor onlar. Evet, öğle yemeği gibi oluyor yani. Hiçbir iş yapmıyorum. Yapmamanın sebebi ne? Hani tamam artık yaptım yeter mi, yoksa? Yok ben elimden gelmez yapmaya. Ben devlet memuruydum 30 yıl postanede. Herkesin anladığı bir şey var işte. Ben şimdi mesela ben orada tırpanla ot biçemem. Tabii. Bir şeyi 20 kere yaparsan ustası olursun. Evet. Sen memursun. Hayatın öyle geçmiş. Memur emeklisiyim. 28 yıl 8 ay postanede içeride memurdum. Lise mezunuydum. Eskiden lise mezunu çok önemliydi lise mezunu. 1978'de liseyi bitirdim. O zaman 3-4 tane üniversite vardı Türkiye'de. Sen köyün en akıllısı, işte ailenin gururu, ondan değil mi? Öyle bakılıyor. Fazla bilgim yok. Öyle şey değilim yani, böyle konuşma şeyim yok. Estağfurullah, çok önemli değil. İnsanlar bilerek birine zarar vermiyorsa. Yok, ben karıncayı incitmem. Bu kadar işte. Beni kayınpederine, o şeye, onlara sorabilirsin. Yani, yok estağfurullah. Yani bir insan bir insana bilerek zarar vermiyorsa, konuşmayı bilmese de çok önemli değil yani. Böyle çok atik konuşma şeyim yok. Olsun. Sorun yok yani. Nasıl sokaklar, caddeler? Ya işte böyle. 2 tane evi karşı karşıya yaptığında işte onun arası sokak oluyor, cadde oluyor. Böyle işte, şu sokaktan çıkalım bakalım. Meydanı bulduğumuz zaman sorun yoktur. Orası merkezdir. Her yere ulaşabiliriz, her yeri bulabiliriz. Murat, bu hamuru yaptık. Şimdi gideceğiz, orada pişireceğiz. Orada sac var. Sacın üstünde açacağız. Hani bu yaptığınız şey değil mi? Bu yaptığımız bazlama değil mi? Hani bazlama diyorlar ya. Yok, bazlama değil. Bu ekmek. Yani bazlama da diyorlar, ekmek de diyorlar buna. Eskiden hep bunu yapardınız değil mi? Eskiden hep biz bundan. Bakkal yok, bir şey yok. Bunu pişirir, yoğurur. Ondan sonra da sacın üstünde. Hatice ablamın mekanı bura. Bundan sonrası sen de. Hatice abla, oraya mı koyayım? Buraya koy. Burada koydum. Tamam. Hatice abla bu köyün kralı. O ne derse olur. Bunu yaptınız he. Aynen. Bak. Vallahi helal olsun. Aldım bunu.
Tamam, onu aldın. Ha şimdi. Hatice, kaşık var mı? Kaşığını açardı. Oturursan mı? Aha, sen. O beyaz oklavayı ben ödeyeceğim. Ne? Oklava bu. Opa, ha. Hortum. Kurtum da yani ele yapıyor. Onda daha güzel açılıyor Murat. Anladın? Sen oturup pişirmeyeceksin mi? Sen pişir. Ben pişirmeyeceğim. Beraber daha ben tökeyim sen şey et. Bismillah. Ha, Murat, bunu al yine. Aha. Küçük mü oldu? Ha? Şşş. Hemşerim. Döksene. Küçüktü. Maya, su, tuz, un. O kadar. Yaktı ya. At, tura bırak at. Çay yarıldı. Ha? Düşür de düşür. Bu 2 asırlık köyün içindeki yani 150-200 yıllık evler. Köyde konuştuğumda birçok bu köyde yaşayan insan bile buralara girmemiş. Şimdi belki bu videoyla ilk defa görecekler. Böyle odaları var. Şimdi tabii ki bu halde ama düşünsenize 20-25 kişinin yaşadığını düşünün. Hepsi aynı yerde yaşıyor. Yaşamlar ortak. Gün akışının içindeki her şey hemen hemen ortak. Herkes hemen hemen aynı şeyi düşünüyor. Ve akşam hepsi için aynı şekilde oluyor. Şunlar mesela çok aşırı heyecanlandım şu anda da. Baksanıza şu an toprak çökmüş ama bu arada bunun üstünde 1 metre toprak var. Bazı yerler tabii ki ağaçlar çürüdüğü için çökmüş. Orada ocak var. Muhtemelen burası da işte bir odaydı. Mesela bir ailenin 3 tane erkek çocuğu varsa bütün gelinler buraya geliyor. Aynı yere geliyor. Aynı yerde yaşıyorlar. Şimdi çıkalım yavaş yavaş. Düşünsenize. Çağlar dönüyor, dönemler değişiyor, yaşamlar da değişiyor. İnsanların hayatları da değişiyor. Nasıl yaşamış insanlar? Yani normal gelen şey dönemine göre nasıl anormal oluyor? Şimdi düşünsenize böyle yaşamlar olur mu mesela? Bazı yerler şu kavisten anlayacaksınız. Tabii ki yıllar geçmiş artık yani 250 yıl. Biraz böyle bombe vermiş. Toprak tabii ki yağmur yağdığı için artık tutamıyor onu ve ittiriyor. Bu taşlar da yavaş yavaş güvenmiş böyle. Aslında bunun içinde dolaşmak tehlikeli ama bilmiyorum kaç kış görür burası. İnşallah içinde çok fazla insan yokken, yani şu an burada yaşam yok tabii de, bize bir sıkıntı yaşamaz. Şu ev yaparkenki mantığa bakın mesela. Çok fazla madde yok şu an. Ev yaparken düşünün mesela bir liste yapıyorsunuz. Bir sürü kalem var işte kumundan, çivisinden, pimapeninden, bilmem neyinden. Şimdi burada malzemeleri saydığında hadi ev yapacağım dediğinde bu arada bir tane arı benimle beraber dolaşıyor içeride. Şu an kimse yok. Taş, toprak, ağaç. Dönemler geçtikçe insanların kendilerini savunma mekanizmaları çeşitliliği de değişiyor. O zaman çok fazla
savaşlar olduğu için veya bir şey elde etmek savaşlarla olduğu için bu tarz yerlerin altında sığınaklar falan da var veya köprüler, geçitler falan da var. Şimdi insanların kendini güvene almasının şekli değişti. Çeşitli şekilde. İşte atıyorum yazılımla insan kendini güvene alıyor veya rakamlarla, sayılarla güvene alıyor ama o zaman tabii öyle değildi. Köstebek çok var arkadaşlar burada. Bakın burada da kazmış bırakmış. Dolaşıyor ya aşağılarda. Kendi kafasına göre istediği yerden çıkıyor. Mesela şuradan falan çıkmayı denedi. Şuradan çıkmayı denedi. Şimdi bu sabah baktık. Buradan çıkmayı denemiş. Kazmış. Dolaşıyor köyü. Tabii Ardahan denince akla ne gelir? Kaz gelir. Kazın en iyisi buralarda yetişir. Şuralara bakın. Kaz deyince akan sular durur. Bir eve bir kaz alınınca insanlar birbirlerini davet eder. Eğer davet etmezlerse veya oldu da unuttular. O zaman işte kıyamet kopar. Kaz o kadar önemlidir. Kazı çok severler. Orada da ablamız kazları sabah yürüyüşüne çıkartmış. Kendi de yürüyor ne güzel. Şimdi burası yaklaşık 40 dakika falan uzaklıkta. Çıldır merkezi. Orada tabii marketler var. Köyde bakkal falan şu an ne arasın yani işte böyle bir ortamdayız. Doğal olarak insanlar ihtiyaçlarını oralardan görüp geliyorlar. Ara sıra da işte köyden oraya giden varsa başka biri de gitmiyorsa ya diyor ki benim de şu işim var veya işte kargom var falan diyor. Ona söylüyor, o gelip getiriyor. Biz de buraya gelmeden dedik bir alışveriş yapalım, bir şeyler alalım. O hemen hepimizin bildiği 3 harfli marketlere girdik. Abi içeri bir girdik. Her yer bizim Karadeniz'deki gibi, Ege'deki gibi, bizim ülkenin her yerindeki gibi ayrı bir alem. Yani herkes birbirini tanıyor gibi, tanımıyor gibi. Tanımasa da laf atıyor. İşte biz de arabayı doldurduk. Ondan sonra karşıdan da bir adam geliyor. Benim arabanın içindeki limonu gördü. Dedi ki ola ben limon görmedim. Sen nereden aldın lan limonu? Dedi. Abi şuradan aldım. Gitti ondan sonra limon aldı. Yani muhabbetler böyle ama bir kalabalık. Tabii insan aklına da geliyor. Şehirdeki 3 hafta marketler mi çok iş yapıyor? Hemen bu köylerin ucundaki, yanı başındaki ulaşılamayan marketler mi çok iş yapıyor falan diye insanın aklına geliyor yani. En yakın Çıldır, ondan sonra Ardahan. Ardahan Kalesi'nde araştırmalar yapılmış. O zamanki ismi de Artan'mış. Tabii dil döne Ardahan olarak bu zamana gelmiş. Onlar da kendi aleminde. Tabii burada yıllarca halen devam etmekte olan tarım ve hayvancılık var. Tarım ve hayvancılıkla burada yaşayan insanlar geçimlerini sürdürüyorlar. Vakitlerini de o şekilde geçiriyorlar. 9. Hudut Tapu Komutanlığı'ndan görevli Akçıl dayı görüşmemizde hazır komutanım. Yakalandın sen. Hudutta ne işin var senin? Balık tutmaya gittim. Ne balık var abi? Burası 9. Hudut Tapu Komutanlığı'nın. Yok ben görüşmemizde... bölük komutanımdan izin aldım. Hayır. Turgeneral'den izin aldım. Ondan ben torpilliyim. Hayır öyle bir şey olmaz. Hayır senin rütben düşük. Benim komutanımdan aldım. İzin kağıdını almışım. İzin kağıdı alınmamış. Göster bakayım. Hayır ben izin kağıdını tabur komutanımdan aldım. Bizim de yok avukatımız. Ha burada yeşilde oturmak her şeye değer değil mi? Sabah 6'da kalkıyorum bu yeşilli bu çiçek. Bu çiçeğin üzerine oturuyorum. Kokusu bana çok güzel geliyor. İstanbul'da oturuyorsun betonun arasında. Bak patatesi seyrediyor diyorum, fasulyeyi seyrediyor. Fasulyelerin şeyini biraz büyüt baba ya. Alanını biraz daha. Kabak büyüyor, kıvırcık büyüyor, her şey büyüyor. Buranın kokusunu almak her şey. Yeşilliğe bak ya. İstanbul'da sen bu yeşilliği görebilir misin? Yakalayamadım, döndü. Yemen çıkmadı baba. Hiç yapma, yemen çıkmadı. İkimiz aynı anda yaptık. Su götürdünüz mü aşağıya?
Su götürdünüz mü aşağıya? İçmek için mi? Hı hı. Yok. Tamam. Zümra bu su dağdan geliyor. Biraz akıttıktan sonra içebilirsin. Tamam mı? Biraz böyle akıtıyorsun. Dağdan geldiği için o pisliği gidiyor ucundaki. Tamam mı? Ondan sonra doldurup içebilirsin burada. İnsanın doğası gereği bir şeyin ilki hep merak edilmiştir ya. 200-250 yıllık belki daha fazla. Ermenilerin, Gürcülerin zamanında burada yaşadığı dönemlerde o savaş zamanlarında hep buraların altlarından böyle Gürcü'ye doğru giden tüneller varmış. Öyle bir köyün üstündeyiz şu anda. Ama şu kapı öyle düşünüldüğünde 250 yıllık bir ağaç, bir ahşap diye düşünüldüğünde nasıl etkili oluyor ya. Bu kapıyı alıp getirip buraya koymuşlar. Bu sistemde yapmışlar. Şimdi kapalı tabii. Küçük yerlerde yaşamanın avantajı kadar dezavantajı da var. Büyük şehirlerde yaşayanlar daha o hayata geçmeden onu anlayamazlar. Çünkü küçük yerdesindir. Herkes herkesi tanır. Her şeyin bilinmesiyle fazla davetkarlığın arasında bir travma yaşar insanlar. Bize de gel, bizden de ye, çay içtim ben, yok gel gene iç. Hani fazla davetkarlık bazen insanı sıkabiliyor. Onu yapan insan da aynısını yaşayabiliyor. O da aynı travmayı yaşayabiliyor ama küçük yerlerin böyle bir özelliği vardır. Hayırlı sabahlar. Aydemir emmi. Hardan geliyorsun? O yandan geldim böyle. Ne iş görüyorsun ama? Gel çay içelim. Ama gelir. Merhaba komutanım. Asıl olay burada. Burası çok fazla büyük. Ben köye geldiğimde etrafa gezerken bana gösterdiklerinde bakın girişler adeta sadece sanki kısa boylu insanlara göre yapılmış. Baksanıza. Şuradan bir insan girer. Hafif kilolu insan biraz zor girer yani. Çok etkilendiğim yer şurasıydı. Burası çok fazla uzun. Baksanıza şuraya. Yani ne kadar uzun. Burada Dodular diyorlarmış. Yani onlar burada 40 kişi falan yaşamışlar arkadaşlar. Yani eski yaşamlara baktığınızda düşünsenize. 40 kişi falan yaşamışlar. Böyle büyük bir yer. Bak arkaya doğru gidiyor. Ben bunun içine girdim. İçine girdim. Arka tarafa doğru gittim. Oda bölme bölme insanlar yaşamlarını burada geçirmişler. Şu anda gördüğüm, burada tanıdığım bu köyde, bu evde doğan insanlar var. Hayırlı sabahlar. Ne iş görürsen? Allah razı olsun. Sen ne yersen, ne güzel yersen, ne iş görürsen. Dilim döndü benim de burada bir haftada. Ben ne yapayım? Evet. Kahvaltı yaptın mı? Ay. Kahvaltı yaptın mı? Yaptık. Yapmadıysan gel yapalım, biz başlıyoruz şimdi. Afiyet şeker olsun, sana kurban olsun. Elə bildin ki, kaynımın oğlusan. Özü de seni kartana aynı sana da benziyor. Aynı bana benziyor. Aynı Allah sana Allah. benziyor. Dersem kardeş değiliz. Ha. Olabilir vallahi bilmiyorum. Belki sen çok bana yakınlık duyduğun için de olabilir. Yok, ona benzirsen. Aşağıya diyelim ona benzer. Gel içeri gidelim. Bakalım senin yaşadığın yere bakalım. Gel böyle. Senin yaşadığın yer burası. Ha. Wow, ne kadar güzel. Ha, yaman güzel. Yaman güzeldir. Bak şunlar kaç yıllıktır şu tahta ahşap. Ha şuraya gireyim bakayım. Şu kaç yıllıktır Sevim teyze? Gene 20-30 senelik var. Ha o yeni yapılanlardan o zaman. He. Yaman yerde yaşıyorsun ha. Çok yaman yerde yaşıyorum.
Değil ki. Olsun ne güzel işte. Başını sokacağın bir yer var yeter köyde. Evet. Gelin böyle gel. Burada da oturuyorlar. Bir iki tane odayı çevirmişler şu andaki güncel yaşamlarını. Bakın odanın ışığı nasıl? Tamam burada var da mesela bunun olmadığını düşünün. Oradan güneş ışığından faydalanıp gerek naylon gerek nişamba cam yaparak buraya güneş ve ışık girmesini sağlıyorlar. Mutfakları burada. Burada da böyle yaşamları var. Geliyoruz. Şöyle manzaraya karşı yiyelim dedim. Deme beni köyüme getirmedin falan diye. Baban daha yeni ev yaptı. Ben ne yapayım? Vallahi. Ha, dede baba toprağını gördüğü dedenin evini, bahçesini gördü. Çay geldi çay. En önemlisi çay. Ama bir dahaki sene evi büyütelim baba. Aa, sinekler de geldi. Sinek burada olmaz o sinek. Sinekli olmadan köy olur mu? Ha? Sinek olmayan köy olur mu? Aynen. Elime ısırgan değdi ya. Direkt su versene bana. Bir suyu döktüm şuna belki şey olur yani. Ne oldu? Isırgan değdi ya. Vurma daha beter. Getir Berkan'ı. Hayır vurmasın. Vuracağım. Ya ısırgana bir şey iyi Dipten geliyordu alacağım da suyu. ne iyi geliyordu ya? Suyu kökten alacağım. Ha. Isırgana mı vuracağım baba? Tamam. Isırgana bir şey geliyordu ya. İkiye böl onu yiyemezsin birden. Çatalım. Çay tök. Gürcistan kahvaltı görsün.